Neredeyse hiç zamanımız yok. Yarım saat içinde yapabildiğimiz kadar meze yapacağız. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen en kısa getiriyorum. Çelik tava bu tarife çok yakışır. Zeytinyağı, ayçiçek yağı size kalmış. 2-3 yemek kaşığı ama tavanın tamamını kaplayacak kadar zeytinyağı. Bugün biraz buruz, belki nedenini ilerleyen dakikalarda paylaşırız. 2 çay kaşığı şeker. Ocağın altı en kısıkta, dikkat. Şeker orada karamelize olurken küçük, evdeki en küçük soğanı kullanmalısınız. Soğanı önce ortadan ikiye, sonra tekrar ikiye, toplam 4'e bölüyorsunuz. Soğanı yaprak yaprak ayıracağız. Yaprak yaprak ayırdığımız soğanı hiç zaman geçirmeden tavanın içine atıyoruz. Yetmeyeceğini kaybediyorum çünkü çok lezzetli oluyor. 1,5 soğan kullanacağım. 1,5 soğanı yaprak yaprak aynen bu şekil ayırıyoruz. Tekrar üstüne 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, karıştır. İyice bütün yağıyla karışsın. Bakın şimdi burada en yükseğe getiriyorum. Harlı bir şekilde tavanın tamamen ısınmasını istiyorum. Buraya dikkat. 1 dakika sonra, bakın tam 1 dakika sonra tekrar karıştırıyorum. Dumanların çıktığını görüyorum. Tavaya yayıyorum. Kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Kesinlikle soğanların yanmasına izin vermiyorum. Ölmesi için 4-5 dakika kısıkla ortanın arasında pişmeye bırakıyorum. 5 dakika. 4-5 dakika sonra kapağını açıyorum. İlk defa yapanlar burada dikkatli. Kesinlikle soğanın yanmasına izin vermiyorum. Bakın soğanları görüyor musunuz? Hala bembeyaz. Rengi dönmeye başladı ama burada dikkat ediyorum. Ve artık altını kısıyorum. En kısıktayım. Kısık bir şekilde 2 dakikada kısık bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ama burada devamlı karıştırıyorum bakın. Devamlı karıştırıyorum. Artık ocağı yalnız bırakmıyorum soğanları. Çünkü burada yanabilir. Soğanların iyice öldüğüne inandıktan sonra, bakın öldüğüne inandıktan sonra 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı isot. Bunların miktarları size kalmış. Ne kadar seviyorsanız koyabilirsiniz. Karıştır. İyice baharatların karıştığına inandığım anda altını kısıyorum. Tam fazla değil bakın. 2 dakika. 2 dakika daha pişmesine izin veriyorum. 2 dakika sadece. Tam 2 dakika sonra tekrar kapağını açıyorum. Bakın soğanın tam istediğim gibi olduğunun farkına varıyorum. Kesinlikle bir yanma yok. Ölmüş fakat diriliğini kaybetmemiş. Yumuşamış. Ocağın altını kapattıktan sonra nar ekşisi. En az ama en az 1 yemek kaşığı nar ekşisi, tamam mı? Karıştır. Karıştır, karıştır. Bakın şu anda sıcak. Kapağını kapat. Soğumaya bırak. Bu soğurken arka tarafta biz hemen ikinci mezemizi yapalım. Hemen ikinci mezemize geçelim. Yine zeytinyağı. Bakın buradaki ölçü tavanın tamamen altının yağ ile kaplanması. İster zeytinyağı ister ayçiçek yağı. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Ocağın altı en kısıkta yanıyor. Kişi sayınıza göre ister 2 ister 1 kapya biber. Evde acı ne biber varsa, ben Bilecik biberi kullanıyorum. Şunu görüyor musunuz? Şunu yiyen koşarak gider. Acı biberleri kabın içine yatır. Sıcak su. Yine Instagram'da Güzin ablaya bağlayanlar var. Dertlerini anlatanlar var. 1000 kere söyledim, dinletemedim. Her şey çare bulunur, ölüm hariç. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Beni sevenler bir Fatih okursa inanılmaz mutlu, memnun olurum. Yani demem o ki ölümlü dünya. Zaten sizi seven yanınızda olur. Instagram'daki dertli seven arkadaşlar için anlatıyorum. Instagram hala takip etmeyenler varsa takip etsin. Yemekler senden. K.Çengel. Bakın şöyle 4'e bölüyorum, tamam mı? Üzülmeyin arkadaşlar. Bazıları eve dönmenin, evi terk etmekten daha zor olduğunu öğrenecekler. Şimdi buradaki önemli nokta, bakın bir parmak boğumu büyüklüğünde olacak, tamam mı? Bu arada yağ ısınmış. Bakın hemen hemen hepsi bir parmak. Hadi bilemediniz en fazla 1,5 parmak boğumu büyüklüğünde olsun.
10 dakikada bitireceğiz bu mezeyi en fazla. Farkımız bu. Şimdi iyice şöyle bir bunlar kavrulsun. Kamera kapanmış. Kapya biberleri 5 dakika kavurdum. Daha sonra sıcak suda bekleyen acı biberleri çıkartıp ince ince doğradım ve kapya biberlerin içine kattım. 2 dakikada onlarla birlikte kavrulmasına izin verdim. Süzme yoğurt. İlk başta şu kalanı kullanalım. Şu dibini iyice sıyıralım. Buradan 1,5 yemek kaşığı çıktı. Artık süzme yoğurt da altın gibi oldu. O yüzden tamamen kullanalım. Şöyle 3 yemek kaşığı gibi düşünün. Hatta şöyle 4 yemek kaşığı olsun. Bir sarımsak. Hemen karıştır. Şimdi burada yapmanız gereken ve yapılmayanı göstereyim size. Hemen bunun yarısını bunun içine atıyorsunuz. Tamam mı? Yarısını içine atıyoruz. Bak dikkat. Daha sonra karıştır. Hemen tam ortaya. Tam ortasına şöyle bütün koy. Yağı da boşalt. Şöyle biraz pul biberle süsleyelim. Evet, en son görüntü bu. Nasıl gözüküyor? Çoğu yerde yediğiniz atomdan çok daha lezzetli olduğunu emin olabilirsiniz. Yapısını görüyor musunuz? Sağlamasını yapalım. Şöyle yaptık mı direkt akmıyor. Çoğu yerde yediğiniz atomdan çok daha lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Şu bir. Bakın, görüyor musunuz? Topu topu bir 4-5 dakika, 10 dakikada bekledi. Tamamen kendine geldi. Ya bir soğan nasıl bu kadar lezzetli olabilir diye kendinize soracaksınız. Yine şu tabağı kullanalım. Bir kere tadına baktıktan sonra defalarca istediğimiz daha doğrusu kebapçı soğanı. İkinci tabakta böyle. Şimdi yeter mi bu kadar? Çok hızlı yaptık. 20 dakika olmadı topu topu. Kahvemiz bile soğumadı. Bir tane daha yapalım madem öyle. 4-5 dakikada bir meze daha yapacağız. Ama ben sadece bir kişilik yapıyorum. Siz normalde bunu yaparken 6-7 tane közlenmiş veyahut da böyle kapya biber kullanabilirsiniz. Benim için bir tane yeterli. Şöyle uzunlamasına ilk başta kesiyorum. Uzunlamasına kes, çevir. Çevirdikten sonra şöyle yanlamasına yine bir parmak boğumu büyüklüğünde kes. Bakın bu köşede sırasını beklesin. Bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer tek kişilik yapmıyorsanız 7-8 tane kapya biber közlenmiş kullanmalısınız. İsteyen mutfak robotu kullanabilir. Blender kullanabilir. Bir sarımsak. Bir tutam taze nane. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. 50 gram beyaz peynir. Eğer 7-8 tane kapya biber kullanıyorsanız 150 gram beyaz peynir kullanmalısınız. Normalde bir demet maydanoz kullanmalısınız. Ama ben tek kişilik yaptığım için bir demetin 1/4 kadar. Normalde 200 gram yoğurt kullanmalısınız. Ama ben tek kişilik kendim için yaptığım için şöyle 3 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt kullanıyorum. İstediğiniz her yoğurdu kullanabilirsiniz. Tuz miktarı size kalmış. Ne kadar isterseniz. İmkanı olan biraz ceviz kullanabilir. Bir tutam. Normalde kullanacağınız zaman bir avuç ceviz kullanmalısınız. Olmayan kullanmayabilir. Size kalmış. Ama ceviz çok lezzetli yapar. İsteğe göre biraz mısır. Burada baharatlar tamamen size göre. Biraz pul biber. Çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biber. Çünkü tamamen kıpkırmızı olmasını istemiyorum. Yine biraz tuzlayalım biberle mısır girdiği için. Şöyle bir karıştır. Biraz nane. Evet, bu da böyle. Şimdi meze tabağı da kullanabilirsiniz. Böyle küçük tabakta kullanabilirsiniz. Size kalmış. Bunların artık bir tadına bakalım isterseniz. Yarım saatte birbirinden lezzetli 3 tane meze. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Aynı
eski kebapçılardaki soğan mezesi lezzetinde. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Sadece soğanla nasıl bu kadar lezzetli bir meze yaptık diyeceksiniz. İş yerleri şunu yapıp tadım olarak işte açması için masalara getirirse çok artı kazanır. Bir de şöyle bakalım, açın ağzınızı. Şu acıyı en sona bırakacağım. Tat duyum kapanmasın diye. Bazılarına göre çok sulu gelebilir. Ama bakın çatalı aldığım zaman sulu olmadığını görüyorsunuz değil mi? Açın ağzınızı, şunun da bir tadına bakın bakalım. Biraz da çocuklara köz biber yedirebilmek için inanılmaz bir istek yaratabilir. Hazır köz biberle yaptık. Biberleri közleseydik çok daha lezzetli olurdu. Geldik esas olana. Yalnız dikkat edin. Bunu yedikten sonra koşarak evden çıkabilirsiniz. Sakın endişelenmeyin. Açın ağzınızı. Bir de şunun tadına bakın ama dikkatli olun. Öf. Ejderha gibi ağzımdan ateş çıkartabilirim şu anda. Oh. Ama nasıl lezzetli biliyor musunuz? Kafamı taşları duvarlara vuracağım. O derece acı. Eski Atom'un lezzeti yok, tadı yok diyorsanız bunu mutlaka deneyin. Tam yarım saatte, hatta 25 dakikada 3 tane meze yaptık. Üçü de birbirinden lezzetli. Demede demeyin, şu ikisine bayılacaksınız. Bu da günü kurtarır. Daha önce denememiş olanlar mutlaka şu kebapçı soğanını benim gösterdiğim şekilde denesin. Atom'u da bu şekilde denesin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.